HP Ultrabook severler ekran başına. Bu videoda sizlere HP'nin Ultrabook serisi 245 modelinin G9 versiyonu bilgisayarla karşınızdayım. Nasıl bir bilgisayar, nasıl bir özellikleri var? Yakından bakmaya hazırsak başlayalım. Bayağı küçükmüş. Kurulum yönergelerimiz, power kablomuz, bir adet adaptörümüz ve bir adet de HP ProBook 245 serisi bilgisayarımız. Yalnız bir şey söyleyeyim. Boyutu, duruşu, malzeme kalitesi şahane. HP bu işi biliyor gerçekten. Evet arkadaşlar, bilgisayarımızın kutusundan çıkarttık. Şöyle bir görüntüsü var. Tamamen metal bir tasarıma sahip. Oldukça şık. Malzeme kalitesi deseniz tam kıvamında. Ekran deseniz mat bir ekranı var. Bu arada ekranımız 14 inç LED IPS bir panele sahip. Full HD çözünürlüğe sahip. Işıklı bir klavyemiz var. Tabi FreeDOS olarak aldığımız için kurulumları yapacağız. Bu arada ben bu bilgisayarın özelliklerinden bahsetmeye başlayayım kısaca. 1920-1080 piksel çözünürlüğünde bir ekranımız var demiştim, IPS panel olduğunu. Onun yanı sıra işlemci tarafında ise AMD Ryzen 7 5825U işlemci tercih edilirken cihazın üzerine tam tamına 16 GB DDR4 RAM mevcut. Hard disk tarafına geldiğimizde de 1 TB'lık, evet 1 TB'lık M.2 SSD'si bulunmakta. Boyutlarına geldiğimizde ise 32.5'a 22.5, yani neredeyse 23 santim kadar bir derinliğe sahip. Kalınlığına gelecek olursak yaklaşık 2 santim kalınlığında bir kalınlığımız mevcut. Ağırlığı ise neredeyse 1,5 kilo ağırlığında. Yazılan notlarında HP listesinde 1,47 gram ağırlığına sahip olduğu söylenilmekte. Cihazın girişlerine baktığımızda ise bir adet adaptör girişimiz, bir adet RJ45 yani Ethernet girişimiz, bir adet HDMI ve 2 adet de USB 3 girişimiz bulunmakta. Diğer tarafta ise bir adet de USB Type-C portumuz bulunmakta. Cihazda kart okuyucusu slotumuz yok. Onun dışında hoparlör sistemimiz ve soğutma sistemimiz mevcut. Soğutma sistemimiz derken gayet başarılı olduğunu söyleyebilirim. Cihazın tasarımında HP'nin gittiği değişikliklerden en büyük kısmı ise cihazın tabii ki işlemci ve diğer chipsetlerindeki soğutma düzeyleri. Yeni nesil işlemci soğutma teknolojisine sahip olan bu bilgisayarda iş ve ofis tarafında kullanacak olan arkadaşlar, özellikle sahada çalışacak olan arkadaşlar için tercih edebileceğiniz ve tavsiye edebileceğim bilgisayarların neredeyse başına gelmekte. İşlemcisinin tarafındaki olan performansına değinecek olursak bilgisayarın asla sizi yaralı bırakmayacağını rahatlıkla söyleyebilirim. Neredeyse 4 saatlik bir batarya ömrü sunan bu HP'nin modelinde 3 hücreli lityum iyon batarya tercih edilmiş. Cihazın üzerinde Bluetooth 5.2 bulunurken Wi-Fi 6 teknolojisine sahip olan ilk HP bilgisayarlardan bir tanesi diyebilirim. Ve Wi-Fi 6'nın yanı sıra kablosuz ekran paylaşımında çok rahatlıkla kullanabileceğiniz bir yapıya sahip. Harici bir ekran kartı kullanılmayan bu modeldeki genellikle Ultrabook'larda yani iş bilgisayarlarında harici ekran kartını özellikle AMD işlemcisinin yanında HP tercih etmiyor. Zaten ATI ekran kartı onboard olarak gelmekte. Bu yaklaşık 2 GB ile 3 GB arasında size GPU yani ekran kartı performansını
rahatlıkla sunabiliyor. Kasa tarafında metal görünümün yanı sıra aslında gövde malzemesi tamamen plastik. 250 nitlik ekran parlaklığına sahip olan 14 inçlik bir mat ekranımız mevcut. Ekran mat olması benim bir bilgisayarda aradığım en büyük özelliklerden bir tanesi. Çünkü çalıştığımız ortamlar ya da herhangi bir çalıştığımız ortamlarda arka taraftan gelen ışıklar ya da yansımaların orada okuduğunuz ya da görmekte olduğunuz görüntüye çok fazla karıştığı için okurken ya da görünürken size görme sıkıntıları yaşatabiliyor. Olayın özüne baktığınızda bu bilgisayarın size tam bir fiyat performans ürünü, bir cihaz olduğunu gönül rahatlıkla söyleyebilirim. Fiyat bandında günümüz tarihi itibariyle 13.000 TL ile 16.000 TL arasında bir fiyat bandında seyrettiğini söyleyebilirim. Touchpad tarafının kolaylığı tıpkı mat ekranındaki doku gibi aynı şekilde kullanmış HP ki bunu zaten her seferinde dile getirmişti. Artık yeni nesil bilgisayarlarımda parmak izinizi göstermeden, ki bunda kalmıyor, şaka gibi parmak izi kalmıyor bu bilgisayarda. Gayet de başarılı bir bilgisayar çıkartmış. Adı üstünde Ultrabook ve HP hakikaten bu sefer de yapmış. Özellikle de Ryzen 7 işlemcisini bu bilgisayarın içerisine koyduğu için de HP ayrıca tebrik etmek gerekir. Gönül isterdeki harici bir ekran kartı ile birlikte gelsin ki grafik tasarımcı işi yapan arkadaşlara ya da harici bir ekran kartı gamer makine tavsiye edeceklerine ise fiyat performans tarafını diyebileceğimiz bu tarz ürünleri tercih edebilirlerdi. Ama maalesef sadece harici ekran kartları günümüzde gamer makinelerde mevcut. Yavaş yavaş iş ortamındaki bilgisayarlar için kullanıcıların da düşünmeye başlayan tüketici elektronik firmalar bunu da yakın zamanda ön plana, pazarda karşımıza çıkartacaktır. Evet, adaptör tarafımıza gelecek olursak oldukça hafif ve ufak, neredeyse bir sigara paketi kadar bir boyutu olan 45 wattlık bir adaptör tercih etmiş HP. Bu da bilgisayarın yaklaşık 1 saatte neredeyse %50 hatta %60 oranında şarj olabileceğini dile getiriyor. Her yere kolaylıkla taşıyabileceğiniz bu bilgisayarı ben size gönül rahatlığıyla tavsiye edebilirim. Evet, FreeDOS bilgisayarımızı anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Ben bu bilgisayara kurulumu yapmaya başlarken siz ise kafanıza takılan sorular varsa yorumlar kısmına yapabilir ve ya da diğer inceleme videolarımı izlemeye devam edebilirsiniz. Bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olmadıysanız olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.